zeytinyağını veriyorum. Kandil simidi. Bakalım kaç tane kandil simidi çıkacak? Canım benim. Servis vakti diyoruz. Merhaba sevgili seyirciler. Efendim mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yarın akşam için bugünden sizlere güzel bir kandil simidi tarifi paylaşacağım sevgili seyirciler. Yarın akşam Regaib Kandili. Rabbim kandilinizi mübarek eylesin. Hayırlı mübarek dualarınızı kabul eylesin. Efendim bu niyetlerle, dualarla kandil simidinin malzeme listesine hemen geçiyorum sevgili seyirciler. 3 su bardağı un, 2 tane yumurta, 2 çorba kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı mahlep, bir yarım paket kabartma tozu, sevgili seyirciler 2 çorba kaşığı elma ya da üzüm sirkesi olabilir. Yarım çay bardağı zeytinyağı, 125 gram tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz ile güzel şöyle bir kandil simidi hazırlayacağım. Üzerinde çörek otu ve susam olacak. Şimdi yaparken daha güzel netleşmiş olacak. Evet, karıştırma kabının içine 3 su bardağı unu döküyoruz sevgili seyirciler. Döktükten sonra hemen ortasını açıyorum. Ortadaki olanlar var. Ortayı açıyor. Ortaya direkt yarım çay bardağı zeytinyağını veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun inşallah. Sevgili seyirciler. Buradakiler, ortadakiler. Gel bakalım canım. Yumurtayı da hemen alalım. Bir bütün yumurta içinde bir tanesinin sevgili seyirciler akı hamurun içinde, sarısı da üzerine sürülmek üzere ayrılıyor. Tamam. Bu burada hazır olsun. Yumurtayı kırdık. Yumurtadan hemen sonra devam edelim sevgili seyirciler. Ortadakiler sıvılar, kenarlarda da, yanlarda da kurular olacak. Önce ortadan başladığımız için oradan devam edeyim. Gevrek olması için 2 sevgili seyirciler çorba kaşığı sirke. Elma ya da üzüm fark etmez. Her ikisi de olur. Şimdi kenar bölüme geçeceğim ama daha yoğurt var, özür dilerim. 2 çorba kaşığı yoğurdu da ekliyorum. Tamam. Kafanız karışırsa açıklamalar bölümünde bütün detaylarını yazacağım inşallah. 1 tatlı kaşığı mahlep. Sevgili seyirciler. Yarım paket kabartma tozu. Buradan şöyle 1 tatlı kaşığı kadar tuz. Şimdi konulacakların tamamını ekledim buraya sevgili seyirciler. Şurası üzeri için olan bölüm. Şöyle ayırayım. Kafamız karışmasın. Tuzu da alayım buradan. Tamam. Ve şimdi sevgili seyirciler hemen ortadan başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tereyağı, yumurta, sevgili seyirciler sirke, zeytinyağı hepsi ortada. Güzel şöyle ortadan başlıyorum. Unun üzerinde kabartma tozu, mahlep, tuz. Onlar kenarda. Yavaş yavaş ortaya doğru alınacaklar. Önce sıvılarla başlıyoruz. Kandil simidi hazırlıyor Oktay Usta sizler için. Allah'ımıza sonsuz şükürler olsun. Mübarek Recep-i Şerif ayına kavuştuk çok şükür. Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Evet sevgili seyirciler, şöyle gevrek, kıyır kıyır olan bir kandil simidi Oktay Usta'nın elinden çıkacak sizler için. Tezgahta bir hafiften yoğuracağız sevgili seyirciler. Yelpazeyi şöyle alayım. Yanıma birazcık un alayım şöyle hafiften. Tamam, biraz un serptim. Elime yapışanları rahat ayırayım diye sevgili seyirciler. Tamam. İçinde mahlebi olan, tereyağı ve zeytinyağı karışımı olan, yoğurt ile kıvamı güzelleşen bir kandil simidinin tarifini paylaşıyorum sizlerle sevgili seyirciler. Mayalı bir hamur değil, ondan dolayı uzun uzun yoğurmaya gerek yok. Sadece hepsini bir araya getir, 1 dakikalık karışım yeterli oluyor sevgili seyirciler. Şu tezgah üzerindeki 1 dakikadan bahsediyorum. Görelim. Bakın şöyle. Çok uzun uzun yoğurursak ne olur? Sevgili seyirciler, bu çok önemli. Çünkü uzun uzun yoğurursak içindeki tereyağı yavaş yavaş dışarıya doğru çıkmaya başlar.
Ondan dolayı önemli bir püf noktasıdır. Aşırı derece yoğurmuyoruz. Oda sıcaklığında tereyağımız elimizin ısısıyla birlikte daha yüksek ısıya gelir, hamur ısınır ve yağ dışarıya çıkmaya başlar. Bu da istemediğimiz bir durumdur. Ondan dolayı şu anda bakın şöyle tezgaha da kalan unları da toparlamış oluyoruz bir araya. Hemen görelim hamurumuzu. Evet. Tezgahımı temizliyorum ve hemen şekil vermeye başlıyorum. Bakalım kaç tane kandil simidi çıkacak. Sevgili seyirciler, hamurumuz yumuşacık oldu. Adeta pamuk gibi. Şimdi bezelere bölmeye başlayacağım. Biraz cevizden büyük olsun. Bir tane şeklini vereyim. Ondan sonra ebatını belirledikten sonra ilerlemem daha kolay olacak sevgili seyirciler. Şimdi cevizden biraz daha büyük bir şekilde kopardım. Kopardıktan sonra tezgah üzerinde önce burada kalınlığını ayarlıyoruz sevgili seyirciler. Kalınlık ne kadar kalınlıkta olacağı. Tamam. Yani şöyle küçük parmak kalınlığında sevgili seyirciler olduğu vakit şöyle şuradan tutuyorum bakın. Şöyle şuradan tuttum. İki ucunu bir araya getirdim. Şöyle getirdim. Fazlası varsa şuradan kesiyorum. Sonra şöyle 3 parmak kandil simidin içinde yer alacak sevgili seyirciler ve sonra şu şekliyle şeklini aldıktan sonra direkt yağlanmış olan yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsimizin içine alıyoruz. Büyüklüklerinde tamamen serbestsiz. Şimdi hızlı kesime başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet efendim, yarın akşam kandil sevgili seyirciler. Ailenizin aşçısı Oktay Usta kandil simidi hazırlıyor sizler için. Ölçümüzden toplamda 20 tane kandil simidi çıktı sevgili seyirciler. Bir yumurtanın sarısını ayırmıştım üzerine sürmek için. Hemen sürüyorum fırça yardımıyla az bir çiçek yağı koydum. Burada sevgili seyirciler yumurtanın sarısını sonra da fırça yardımıyla simitlerimizin üzerine yumurta sarısını sürüyoruz. Yalnız 2 tepsi ya burası. Şimdi birinci tepsinin yumurtasını sürer sürmez hiç bekletmeden hemen üzerine çörek otu ve susamını atmamız gerekiyor. Nedeni şudur. Eğer ki sürmediğimiz takdirde bu yumurta kurur üzerinde. Bizim serpeceğimiz çörek otu, susam onlar bu defa yapışmazlar. Ondan dolayı söylüyorum sevgili seyirciler. Hemen hiç bekletmeden şöyle hafiften şifadır çörek otu. Şifalı bu güzel nimeti kandil simitlerimizin üzerine hafiften gezdiriyorum. Sevgili seyirciler biraz da susam aynı şekilde gezdireceğim. Çünkü yerken kızarmış susamın ve çörek otunun tadı gelmeli. Ben biraz hızlı hareket ediyorum. Belki kenarlara falan döküyorum. Özür dilerim sevgili seyirciler. Siz daha dikkatli bir şekilde dökerseniz iyi olur. Sevgili seyirciler, kandil simitlerimiz hazır. Toplamda 20 tane çıktı. Tek tek de pişirebilirsiniz. Aynı anda da pişirebilirsiniz. Ben bu sefer tek tek pişirmek istiyorum müsaadenizle. Fan üflüyor, çalışıyor yani turbosu açık bir şekilde. 180 derecelik fırında. Pişme süresi 10 ile 15 dakika arasında değişir sevgili seyirciler. Birazdan size süreyi de söyleyeceğim. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Canım benim. Mahlebin kokusu gerçekten çok güzel sevgili seyirciler. Çıtır çıtır kızarmışlar. Kandil simitlerimiz sevgili seyirciler. Evet. Oktay Usta'dan sizler için kandil simidi hazırlandı. Evet. Şimdi 2 tepsi çıkmıştı. Onlardan toplamda 20 tane. Birinci tepsiyi pişirdim. Peşinden de ikinci tepsiyi pişirdim. Şimdi servis vakti diyoruz.
Öncelikle ilk çıkandan başlayayım çünkü bunlar çok sıcak. Soğuk olanlardan başlamak istiyorum. Güzel şöyle şık bir sunum yapacağım sevgili seyirciler sizler için. Kandil simitlerimiz hazır. Sevgili seyirciler, dualarınızda bizi de unutmazsanız çok sevinirim. Ben de sizi unutmayacağım inşallah dualarımda. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın efendim.